Şu an bu videoyu izlediğiniz cihazın kalbi dünyanın en tehlikeli sularında küçük bir adada atıyor. Eğer yarın sabah bu ada sessizliğe gömülürse bildiğiniz anlamdaki modern medeniyet tam 48 saat içinde çöker. Burası Tayvan. Sadece bir ada değil, dünyanın en büyük bilinmezlik denklemi. Pasifik'in hırçın sularında yüzyıllar boyunca devlerin gölgesinde kalmış ama kimliğini hiçbir fırtınaya teslim etmemiş bir toprak parçası. Portekizli denizcilerin hayranlıkla Ilha Formosa yani Güzel Ada dediği bu yer bugün dünyanın en gelişmiş teknolojilerine can veren bir beyin ama aynı zamanda tarihin en zorlu düğümlerinden birinin merkezidir. Hollandalı sömürgecilerin limanlarından Qing Hanedanı'nın uzak eyaletine, Japonya'nın 50 yıllık kolonisinden 1949'un ideolojik yarılmalarına kadar Tayvan her zaman büyük güçlerin satranç tahtasında bir kale ama kendi içinde hep bir liman oldu. Son 20 yıl Tayvan için sadece bir büyüme dönemi değil, küresel vazgeçilmezlik statüsünün tescillendiği bir devrimdir. Tayvan'ın ekonomik gücü basit bir üretim hacminin çok ötesinde küresel ticaretin sinir sistemini kontrol eden stratejik bir mekanizmadır. 2025 yılı itibariyle kişi başına düşen milli gelirini 40 bin dolar barajına taşıyarak Japonya gibi devleri geride bırakan bir refah düzeyine ulaştı. Bugün dünyada otomotivden yapay zekaya kadar her sektör Tayvan'ın teknolojik çıktısına göbekten bağlıdır. Küresel tedarik zincirleri artık Tayvan olmadan üretim olmaz gerçeğiyle yüzleşmiş durumdadır. Bu ekonomik ağırlık Tayvan'a herhangi bir askeri güçten çok daha etkili bir diplomatik zırh sağlamakta, adayı dünya ekonomisinin hem en hassas noktası hem de en güçlü kalesi yani silikon kalkan konumuna taşımaktadır. Ancak Tayvan'ın bu vazgeçilmezliği sadece çiplerden ibaret değildir. O, her gün kullandığımız teknolojilerin arkasındaki imza sahibidir. Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi olan ve iPhone'lardan oyun konsollarına kadar her şeyi montajlayan Foxconn'dan, bilgisayar dünyasının devleri Asus, MSI ve Acer'a, akıllı telefon öncüsü HTC'den küresel bisiklet devi Giant'a kadar pek çok marka bu adanın toprağında filizlenmiştir. Hatta bugün yapay zeka devrimine yön veren Nvidia'nın kalbi olan o karmaşık devreler yine Tayvan'ın fabrikalarında hayat bulmaktadır. Tayvan sadece bir üretim üssü değil, logoları dünyanın her yerinde parlayan bir teknoloji imparatorluğudur. Tayvan'ın ürettiği o mikroskobik çipler dünyayı döndürüyor olabilir. Ancak bu teknolojik mucizenin arkasında dünyanın en eski ve en tehlikeli hesaplaşmalarından biri yatıyor. Bir yanda 1,4 milyarlık nüfusuyla yükselen bir süper güç. Diğer yandaysa o gücün en hassas sinir ucuna dokunan 23 milyonluk bir ada. Bugün Tayvan Boğazı'nda sular hiç olmadığı kadar ısınmışken herkesin aklındaki o tek soru yankılanıyor. Peki bu kriz nasıl başladı ve neden bugün patlama noktasına geldi? Bu sorunun cevabı ne sadece bir toprak iddiasında ne de sadece bir demokrasi mücadelesinde saklı. Cevap 75 yıl önce başlayan bir iç savaşın kapanmamış defterlerinde ve 21. yüzyılın küresel liderlik yarışının tam merkezinde yatıyor. Sorunun kökeni 1949 yılındaki Çin İç Savaşı'na dayanıyor. Komünistlerin zaferi sonrası adaya sığınan milliyetçiler burada diğer Çin'i kurdu. Pekin için Tayvan asla vazgeçilemeyecek, yarım kalmış bir iç savaşın son parçası ve kutsal bir toprakken Tayvan için bu durum 75 yıl boyunca ilmek ilmek işledikleri kendi kimliklerinden vazgeçmemek anlamına geliyor. Son dönemde ise durum artık sadece ideolojik bir tartışma değil, devasa bir askeri kuşatmadır. Çin'in yeniden birleşme söylemi artık diplomatik bir arzudan öte adanın etrafını saran uçak gemileri, her gün hava sahasını ihlal eden savaş uçakları ve gri bölge taktikleriyle somut bir baskıya dönüşmüş durumda. Tayvan halkı için bu ilişki artık kardeşlik değil, her an kapıyı kırabilecek bir devle yan yana yaşama sanatı haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan arasındaki bağ ise diplomasi tarihinin en ilginç flörtlerinden biridir. İlişki 1950'lerdeki Kore Savaşı sırasında Amerika'nın adayı komünizme karşı bir kale olarak görmesiyle müttefiklik düzeyinde başladı. Ancak 1979'da Washington Çin'le resmi ilişki kurmak için Tayvan'la diplomatik bağlarını kesti. İşte o gün dünyada eşi benzeri olmayan Tayvan İlişkileri Yasası doğdu. Bu yasa Amerika'ya Tayvan'ı resmen tanımasa da ona kendisini savunacak silahları sağlama zorunluluğu getiriyordu. 10 yıllarca süren bu stratejik belirsizlik
kritik, yani Çin saldırırsa Amerika yardıma gelir mi gelmez mi sorusunun cevapsız bırakılması bölgede bir denge unsuru oldu. Fakat bugün sertleşen jeopolitik iklimde Amerika artık kartlarını açık oynuyor. Washington için Tayvan artık sadece bir demokrasi adası değil, Pasifik'teki Amerikan hegemonyasının düşmemesi gereken ilk kalesi ve en gelişmiş savunma teknolojilerinin üretim üssüdür. İlk temas bir soğuk savaş stratejisiydi. Bugün bağ ise küresel liderliği koruma mücadelesidir. Tayvan kendisini otoriter genişlemeciliğe karşı demokrasinin Pasifik'teki ilk kalesi olarak konumlandırmaktadır. Dünya haritasında küçük bir nokta gibi görünse de Tayvan Boğazı'nın güvenliği bugün kurallara dayalı uluslararası düzenin devamlılığı için bir turnusol kağıdı niteliğindedir. Taipei'nin perspektifinde dünya düzeni bir yanda kendisine stratejik bir değer olarak bakan müttefikler, diğer yanda tarihsel bir parantezi kapatmak isteyen bir dev arasında şekilleniyor. Siyasi açıdan Tayvan bir kimlik mücadelesinin en somut örneğidir. Adanın iç siyaseti Çin'le yakınlık arayan KMT yani Kuomintang ve özgün kimliği savunan DPP yani Demokratik İlerici Parti arasında akar. 2025 yılında genç nesil kendine has Tayvancılık bilinciyle bu rekabeti daha da derinleştirmiştir. Bu siyasi canlılık gücünü köklü bir kültürden alır. Tayvan kültürü, Avustralezyalı yerli halkların mirası, Konfüçyüsçü öğretiler ve 50 yıllık Japon yönetiminin estetiğiyle harmanlanmış Asya'nın en hoşgörülü sentezlerinden biridir. Ancak parlayan mikroçip fabrikalarının ve devasa ticaret hacminin gölgesinde Tayvan, toplumsal dokusunu tehdit eden en ciddi yapısal krizlerle boğuşuyor. Taipei bugün dünyanın yaşanması en pahalı şehirlerinden biri haline gelirken gençler için ev sahibi olmak imkansız bir hayale dönüşmüş durumda. Bu ekonomik baskı Tayvan'ı dünyanın en düşük doğum oranlarından birine mahkum ederek adayı demografik bir uçurumun eşiğine getiriyor. Üstelik enerji ihtiyacının %90'ından fazlasını ithal eden Tayvan için enerji güvenliği en az dış tehditler kadar somut bir zafiyet oluşturuyor. Fakat belki de en derindeki yara toplumun ruhuna işleyen sosyal kutuplaşma ve mental yorgunluktur. 75 yıldır her an işgal edilme ihtimaliyle yaşamak Tayvan halkı üzerinde tarif edilemez bir psikolojik baskı yaratmış durumda. Bir yanda köklerini korumak isteyen eski nesil, diğer yanda kendini tamamen adaya ait hisseden gençler arasındaki kimlik çatışması siyaseti ve aile sofralarını bir savaş alanına çeviriyor. Sürekli devam eden siber saldırılar, dezenformasyon yağmuru ve sınır hattında bitmek bilmeyen askeri hareketlilik halkta derin bir belirsizlik yorgunluğu doğuruyor. Tayvanlılar için yaşam sadece ekonomik bir ayakta kalma mücadelesi değil, dışarıdaki gürültülü savaş tamtamlarıyla içerideki bu sessiz ruhsal çöküntü arasında denge kurma sanatıdır. Biz bu hikayeye dışarıdan bakarken sadece haritalar, füzeler ve borsa grafiklerini görüyoruz. Ancak onların gözünden baktığımızda gördüğümüz tek şey sadece nefes almak ve kendi kaderlerini tayin etmek isteyen bir halkın sessiz vakarıdır. Tayvan tarih boyunca devlerin arasında savrulmuş olsa da bugün kendi gerçeğini mikroçiplerle dünyaya, demokrasisiyle ise tarihe kazımış durumda. Pasifik'in bu güzel adası bize şunu hatırlatıyor. Bir ülkenin büyüklüğü yüz ölçümüyle değil, dünyanın geri kalanı için ne kadar vazgeçilmez olduğuyla ölçülür. Japonya'nın demir leydisinden Tayvan'ın silikon kalkanına uzanan bu yolculukta gördük ki coğrafya kaderdir. Ama o kaderi nasıl yönettiğiniz sizin hikayenizdir. Bir sonraki durağımızda başka bir halkın gözünden başka bir düğümü çözmek üzere. Şimdilik Tayvan Boğazı'nın üzerinden yükselen dumanların değil, o küçük çiplerin aydınlattığı bir gelecek umuduyla. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ihmal etme.